Şimdi neler oluyor? Bunlardan bahsedelim biraz. Bir saniye telefonu yaklaştırayım. Evet. Şöyle gördüğünüz üzere bu iki toprak bizim de. Şu iki toprak bizim de. HP bize saldırmaya başladı. Neden? Dün bizim 4 tane daha güçlü oyuncumuz banlandı. Kimlerin olduğu ne olduğu önemli değil. Banlandı arkadaşlar. Şimdi geçen pazartesi günü yaklaşık 3 gün önce bir canlı yayına katıldım. Yakup abinin canlı yayınına. Buradan ona da teşekkür ediyorum. Beni davet ettiği için. Güzel bir sohbet oldu. Orada bazı şeylerden bahsettik. Ancak bu canlı yayını izlemeyen arkadaşlar varsa kısa bir özet geçeyim. Bildiğiniz üzere Titan kolyesi Divine yapılıyordu. Bu nedenle birkaç tane video çektim. İtemlerden bahsettik. Yani daha sonraki videomda itemlerin hepsinin Divine yapıldığından bahsettim. Yakup abinin yayında da bunun nasıl yapıldığından bahsettim. Şu şekilde tekrar özet geçiyorum. Yani bu item yapabilmeniz için şöyle göstereyim size. Ben neredeyim? Menzilde. Kılıca geçelim. Evet. Şu mor itemden bir tane sizde olması gerekiyor arkadaşlar. Bu itemden sizde bir tane olması gerekiyor ki bunun aynısından kopyalayıp Divine yapılabilsin. Bu itemlerde dediğim gibi, yani yayında bahsettiğim gibi, diyelim ki sizde mor item var. Bu mor yüzükten var. Bende de sarı var. Ben öncelikli oluyorum. Çünkü ben daha kolay Divine'a gidebiliyorum. Hani bir anda bunların hepsini şöyle düşünmeyin. Benim elimde mor item var. Bir anda hepsi kopyalanıyor. Divine oluyor. Bu şekilde işlemiyor sistem. Sistem nasıl işliyor? Bu yüzüğün sizde sarı mor varsa eğer bu hafta sarı oluyor. Gelecek hafta kırmızı oluyor. Veya 2 hafta sonra 3 hafta sonra bu sarıdan kırmızıya dönüyor. Belli bir sıra sistemi var. Ama tabi itemleri yüksek olan oyuncular öncelikle. Size öyle söyleyeyim. Yani siz mor iteminiz varsa daha arka sıralarda veyahut da daha uzun bir süreç sizi bekliyor. Bunlardan bahsettim ben. Çok özür dilerim bu arada. Biraz rahatsızım. Rahat konuşamıyorum. Alerjim var. Anlayacağınız iyi değilim. Her neyse. Yakup abinin yayınının sonunda da bir şeyden bahsettim. Sınırsız RSS konusundan bahsettim. Şimdi bu konuyu size anlatabilmem için öncelikle bunun nasıl yapıldığını, daha doğrusu bunu hangi sistem üzerinden yapıyorlar, bu sistem nedir bilmeyen arkadaşlar için, daha sonra da nasıl yapılır detaylı olmamak üzere anlatacağım. Bunu bana bir arkadaş anlattı. Çok sağ olsun, beni kırmadı. Sevdiğim bir arkadaş. Aslında beni çok fazla tanımıyor belki ama sağ olsun yine de beni kırmadı. Gereken bütün bilgiyi bana verdi. Buradan da ona teşekkür ediyorum. Her neyse. Şimdi öncelikle birinci konumuz ne? Bunu yaparken ne kullanıyorlar? Yani bu normal deminki gösterdiğim bu yüzük gibi e, kopyalayarak yapılan bir şey değil bu. Sınırsız RSS'den bahsettiğim konu. Aslında sınırsız RSS demek de ne kadar doğru? Orası da ayrı bir konu. Anlatınca daha iyi anlatacaksınız. Şimdi bunu nasıl yapıyorlar? Bu yapılırken şeyden yapılıyor. İttifak sohbetinden de geçelim de. Neyse, bu yapılırken yani şöyle anlatayım size. Bu RSS yapmanın bir program aracılığıyla yapıyorlar. Bu programda herkesin bildiği üzere Simon botu. Simon botu nedir bilmeyen arkadaşlar için, işte Simon botunu kullanırsanız eğer çok hızlı bir şekilde adamı vurabilirsiniz. Hızlandırma botu var. Daha sonra RSS botu var. RSS kasabiliyorsunuz. Otomatik RSS ama bu arkadaşlar. Yani siz botu açıyorsunuz. O kendisi otomatikman ışınlanıp hepsini kesiyor. Kamp botu var. Avlanma botu var. Benim bildiğim kadarıyla Warhol var. Simon'un birçok özelliği var. Yani belki de herkes maksimum birimi almıyor bundan. Yani bütün botlar aynı anda kullanmıyor. Herkes ihtiyacı olduğu kadar bir şey kullanıyor bu program üzerinden. Bu bir hile programı. Bu programı kullanmakta ban sebebi. Onu size belirteyim. Şimdi bu bottan insanlar neden kullanıyor diye soracak olursanız bu botu. Bu botu kullanmalarının en büyük sebebi RSS toplamak.
tabii bu küçük düşük bütçeli oyuncular için veyahut da RSS toplamayı seven oyuncular için. Yani RSS toplamayı seven demeyelim de kaynak satmayı seven oyuncular için diyeyim yani size açık açık. Yani adam ne yapıyor? Bota bağlıyor. 2-3 tane kalesi var mesela. 2-3 kaleyi ayrı Simon botlar almış veya aynısında mı çalışıyor bilmiyorum. Sistem tam olarak nasıl ilerliyor. Simon botuna bağlıyor bunları. Ondan sonra bu bot akşama kadar işte 3 kale, 5 kale, 10 kale neyse kalelere RSS kasıyor. Buradaki gördüğünüz ölü kaleleri vuraraktan RSS topluyor. Daha sonra bu RSS'ler birikince de işte krallıkta örnek veriyorum kim olsun? Ya banlanan arkadaşlardan birini söyleyeyim ben. Mesela kim olsun? Mesela Tianya'ya veyahut da Termi'ye veyahut da bir başkasına güçlü oyuncular veya bu şey de olabilir. Sadece bu işte UF içinde dönen bir muhabbet değil. Bu bütün krallıklarda dönen muhabbet. Yani krallıktaki zengin oyunculara bu RSS'leri satıyorlar. Belli bir miktarda. Onun da bir fiyatı var. Krallık işte yeni açıldıysa daha pahalı oluyor. Eski bir krallıksa yağma imkanı daha fazla ise eğer o krallıkta daha düşük oluyor fiyat. Atıyorum 1 dolardan veyahut da 50 sentten 20 sentten hesabı bu şekilde kaynakları satıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar gelir elde ediyor bundan. Ama dediğim gibi bunu kullanmak yasak. Şimdi şimdi sınırsız RSS muhabbeti nereden çıktı? Bu itemlerin turuncu yapılma konusundan sonra bazı arkadaşlar mesaj attı. Dediler ki bazı oyuncular sınırsız RSS yapmış. Şimdi bunu direkt videosunu yapmak istemedim. Konuyu öğrendim. Sağ olsun arkadaş dediğim gibi beni kırmadı. Konuyu öğrendikten sonra da video yapmak istedim. İyice detaylıca öğrendim ben. Yani nasıl yapıldığını biliyorum ben. Ancak şöyle bir durum var. Bunun nasıl yapıldığını burada gösterirsem eğer bot kullanan arkadaşların bir şeye teşvik yani suça teşvik etmiş oluyorum. Ondan dolayı çok detaylı anlatmayacağım. Sadece size bunun nasıl bir şey olduğunu anlatacağım. Şimdi Simon botun ne olduğundan az çok bahsettik. Benim de çok bilgim yok. Kullanan arkadaşlardan veyahut da kullanan insanlardan öğrendiğim bilgileri paylaştım size. Şimdi ikinci kısım neydi bizim? Bunu bu nasıl sınırsız oluyor? Yani sınırsız RSS'den kastımız nedir? Hemen size anlatayım. Normalde arkadaşım bana aktardığını söylüyorum. Diyelim ki siz Simon botu kullanıyorsunuz. Bu bot üzerinden de diyelim ki 100G RSS topluyorsunuz bir ayda. Şimdi siz bota para verdiniz. Bu 100G RSS'yi topladınız. Bu RSS'ye 100G RSS'nin size bir maliyeti var. Simon diyor ki size 100G RSS topladın sen. Bunun sana bir maliyeti var. Atıyorum mesela 100G RSS'ye atıyorum 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar bir para alıyor. Veyahut da daha düşük bilmiyorum. Şöyle düşünün. Bir sistem var. Bir program satın alıyorsunuz. Bu programda jeton satın alıyorsunuz. Bu aldığınız her jetondan da işte mesela bir tane jeton atıyorum 5G kaynak kasabiliyorsunuz. Bir jetona 5G kaynak kasabiliyorsunuz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani o Simon botuna belli bir miktar işte bir jeton satın alıyorsunuz oradan. Oradan da dediğim gibi 5G, 10G veya 5T, 10T kaynak kasıyorsunuz. Şimdi bu sistem bu şekilde işliyor. Yani sizin topladığınız RSS aslında bedavaya gelmiyor. Belli bir miktar Simon'a para ödemeniz lazım. Bu programı kuran arkadaş bu şekilde kurmuş. Karlı bir sistem. Hem programı sat hem de içinde bir şeyler almaya mecbur et. Bize bir yerden tanıdık geldi. İsmini vermek istemeyeceğim. Bizim oyun gibi. Her neyse. Orası farklı bir konu. Çok deşmeye gerek yok. Her neyse. Şimdi bunun nasıl ne olduğunu da anlattım size. Şimdi normalde bir arkadaş bana dedi ki 1T dedi RSS'nin 1G'nin RSS'nin şey dedi fiyatı 0.04 sent dedi. 0.4 sent mi ne dedi maliyeti dedi. Simon da bu parayı sizden işte talep ediyor. Mesela 100G'de ne yapıyor işte 4 euro gibi para yapıyor veya 4 dolar gibi para yapıyor bu para. Şimdi burayı da anladık. Şimdi sınırsız RSS denilen muhabbet nedir? Onu anlatıyorum size. Şimdi Simon botunda bir açık bulunuyor. Nasıl yapıldığını biliyorum ama anlatmayacağım. Dediğim gibi insanları suça teşvik etmek istemiyorum. Simon'da bir açık bulunuyor. Bu açık kullanılaraktan e, RSS kasıyorsunuz. Yani size şöyle anlatayım. Şimdi normalde kendi üzerimden örnek vereceğim. Başkasına örnek göstermeyeceğim. Diyelim ki ben Simon botu kullanıyorum. Normalde 100G RSS'ye benim
Demin dedim ya, 4 dolar veya 5 dolar, 10 dolar gibi bana bir maliyeti var. Benim yağma yaparaktan, bot kullanaraktan topladığım RSS'nin bana bir maliyeti var. Diyelim ki 1T şey topladım ben, kaynak topladım. Bu 1T'nin de bana maliyeti 40 dolar diyelim. Şimdi bu bug'ı kullanaraktan arkadaşlar 1T RSS'nin maliyetine sıfıra indiriyor. Sıfır. Bildiğiniz sıfır. Hiçbir maliyet yok. Tamamen sattıkları tamamen kar. Yani Simon bunu fark edemiyor. Ve bu sayede de yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar, söylenenleri söylüyorum size. Kulaktan duyma bilgi bu. 80-85 T civarı bir oyuncu RSS topluyor. Bedava bir şekilde. Normalde atıyorum 1000 dolar, 2000 dolar veya 300 dolar, 500 dolar neyse bir maliyet çıkması gerekirken herhangi bir maliyet ödemiyor. Yani hile yaparak hileciye dolandırıyor yani. Sınırsız RSS konusu buradan çıkıyor. Ancak şöyle bir duyum daha var. Sadece bu işin sınırsız RSS ile ilgili olmadığı, bunun daha da başka bug'ların bulunduğu, bu bug'larla işte sınırsız altın, örnek veriyorum. Ne bileyim işte ne olabilir sınırsız, yani basabileceğiniz de var. RSS'niz çoğaltabilirsiniz. Altınızı çoğaltabilirsiniz. Başka ne çoğaltabilirsiniz? İtem haricinde. Emsalsizinizi çoğaltırsınız. Emsalsiz, yani emsalsiz basma, bunların da bulunduğu veyahut da bulunmaya yaklaştığı söylendi. Ancak sanırım bir oyuncu mu artık, birisi mi ne, bunu Simon'a rapor ediyor. Diyor ki böyle böyle bir bug var diyor. Bu bug'ın diyor kapatılması gerekiyor diyor. Çünkü sen zarar ediyorsun diyor. Bilmiyorum, arasındaki ilişkiyi bilmiyorum. Belki de Simon'un çok yakın bir tanıdığı. Belki de Simon kendisi fark etti, bilmiyorum. Söyleneni söylüyorum, sadece anlatılanı. Simon'un bu bug'ı kaldırdığı söyleniyor. Yani sistem eskiye dönüyor. Artık dolandırıcıyı dolandıramayacaksınız. E, Yani bunun kısa özeti bu. Yani sınırsız yapma, RSS yapma dedikleri konu bu. Neden sınırsız diyor insanlar? Arkadaşlar düşünün, sınırsız RSS 80T bir RSS'miz var ortada elimizde. Bizim kaç burada şeyimiz var? Yiyeceğimiz var, odunumuz var, taşımız var, demirimiz var, gümüşümüz var. 5 tane. 80 bölü 5 ne yapıyor? Hemen şöyle bir kabataslak bir hesap edersek 16 mı yapıyor? Evet, 16 yapıyor. 16T. Her birinden 16T RSS'niz olduğunu düşünün. İşte bundan dolayı insanlar sınırsız diyor. Aslında sınırsız değil ama belki de şu da olmuş olabilir. Her birinden 80T de olabilir. Bilmiyorum. Ben sadece 80T olarak duydum. Hepsinden belki de 80T veyahut da 16T. Yani 16T demek arkadaşlar, gerçekten de ya biter. Tabii ki de biter. Altınınız varsa basarsınız. Güç yaparsınız bir anda. Yani ilk yüzde değilsiniz. Kesinlikle ilk yüz garanti gibi bir şey yani. Bu RSS miktarıyla. Tabii maliyet sıfıra inince de insanlar şey yapıyor. Kendi ana kalesiyle yapıyor, kullanıyor. Alt kaleyle kullanıyor. İşte farmları falan filan hepsiyle kullanıyor. Bir anda 20 tane, 30 tane kaleden bunu kullandığınız zaman bu da ne yapıyor size? 80T değil, 20 kalede ne yapıyor? Dünyanın kaynağı yapıyor. Böyle söyleyeyim ben size. Bu nedenle sınırsız RSS denilen konu bu. Bunu da size açıklamak istedim, anlatmak istedim. Buradan tekrardan bana bu konuyu anlatan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizim krallık son günlerde, daha doğrusu bizim ittifak cenaze evi gibi. Çünkü çok güçlü oyuncularımız banlandı. Yani banın hak veya haksız, orası ayrı konu. Sadece ittifakın içindeki durumdan bahsediyorum. Bazı arkadaşlar soruyor işte, savaşıyor musunuz, yapıyor musunuz? Abi nasıl savaşalım yani? Karşında Puffy var. Puffy'de 100 kusur K bonus var yani. Bu adamı ben nasıl saldırayım? Adam geldi mi zaten, iki kişi girseler şeye, akın açsalar iki kişi yine alırlar. Çünkü bizde yüksek bonuslu oyuncu kalmadı. Krallıktaki son durum da bundan ibaret. Sanırım 1 ST'de RXR tarafına yürüyor. Şöyle göstereyim. HP bizim hemen üstümüzde. HP bizi ittirmeye başladı. Buradaki birinci klan, Rock'un klanı. Botlara seviniyor Rock ama Rock'un kendisi de bot kullanıyor. Orası ayrı olay. Oyuncularından bahsetmiyorum. Bir ST'nin oyuncularına bir şey demiyorum. Kullanan vardır yoktur bilmiyorum ama Rock dediğimiz adamın herkes bot kullandığını biliyor. Simon kullandığını biliyor. Veyahut da Butterfly. Ee, Neden onun üstüne oynuyorum? Çünkü kendisi zaten 3 kere 4 kere banlandı. Bunun aksini iddia eden de
Gelsin yüzleşelim yani, öyle söyleyeyim. Neyse, bu arkadaş Simon kullanıyor. Bunun gibi ama sadece Rock değil bu arkadaşlar. Bir dünya insan kullanıyor. Yani bizim krallıkta belki de 50 kişi, 60 kişi, 100 kişi kullanıyor yani. Bunu kullanan çok kişi var. Bunun ticaretini yapan çok kişi var. Oyun bunun önüne geçeceğiz dedi. Geçemediler. Simon kendisi bir program yapmış. Programda açık var. Bir hata var. Yani şöyle söyleyeyim ben size, yani sevmediğiniz birini cezalandırmak için başka biriyle, yani hırsızla işbirliği yapıyorsunuz. Bu sefer hırsızı dolandırıyorsunuz. Konu bu. Yani siz Gameloft'u sevmiyorsunuz. Oyunu oynuyorsunuz ama oyundan kopmak istemiyorsunuz. Bir tane Simon diye birisi var. Ondan bot alıyorsunuz. Sonra o botu da dolandırıyorsunuz. Enteresan olaylar yani. İnsan şöyle düşününce, ya biz bir oyunu oynamıyoruz. Mantıken düşündüğümüzde ya biz bu oyun oynamıyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ya da biz çok temiziz. Öyle söyleyeyim. Niye bunu söylüyorum? Gönül rahatlığıyla. Ben kendim zaten mobil oyuncuyum. Attığım videolarda da belli hepsi. Konu bu. Bir tane arkadaş mesaj atmış. Dikkatimi çekti. Oyuncuların geri geleceğini söylüyor. İşte bunu da çok soran var arkadaşlar. Şimdi bakın, burada bir arkadaş mesaj atmış. Oyuncular burada Depop Aya. Bu arkadaş selam olsun. Oyuncuların yakında döneceğini söylüyor. Bununla ilgili çeşitli söylentiler var. Net bilgi yok. Gameloft'tan da bilgi alamıyoruz. Bugün konuşmaya çalıştım ancak kimseye ulaşamadım, konuşamadım. Bazen şey atıyor, demo mesaj atıyor. Onunla bazen arada konuşuyoruz. O kadar. Şey yok yani, kimseyle iletişim, bağlantı kuramıyoruz. Muhtemelen yakın bir zamanda bir açıklama yapacaklarını da tahmin ediyorum. İnşallah yaparlar. Çünkü bunlar ciddi konular. İtem kopyalanıyor. Sadece Titan kolyesi sanıyorduk. Bütün itemlerin olduğu çıktı ortaya. Daha sonra bu Simon botu kullanıyor insanlar. Bu Simon botuyla işte sınırsız, bize göre sınırsız, bize göre sınırsız olan bir kaynak, 80T, 100T gibi bir kaynak toplanıyor. Bunlar çok ciddi konular arkadaşlar. Oyunun şöyle düşün, yani oyun 100G RSS'yi kaç paraya satıyor? Yaklaşık 100 dolara satıyor. 80 TL'ye ulaşmak için kaç tane paket çekmeniz gerektiğini siz düşünün. Ben bir şey söylemeyeyim yani. Siz kendiniz düşünün. Ne kadar paket çekmeniz gerektiğini. Dünyanın parası, maddi yönden oyun zarara giriyor. Gameloft da bunu ne kadar düzeltebilecek, düzeltemeyecek bilmiyorum. Ne gibi adımlar atacak onu da bilmiyorum. Dediğim gibi kimseyle bağlantı kuramıyorum. Artık nasip kısmet bu saatten sonra. Siz ama gerçekten yani böyle bu bot işlerine herhangi bir şey bulaşmadıysanız eğer, arkadaş, en iyi oyun sizin kendinizin oynadığı oyun. Ben bota oyun oynatmam. Neden? Zevk almam. Ben kendi alnımın teriyle adama vururum. Mesela bu yanan adam veya bu, Depop Aya buradaymış. Mesela bu Kira klanındaki arkadaşı ben kendim vururum. Eğer ben onu yenemiyorsam ben yenemem. O beni yakıyorsa da o beni yakmış olur. Ben botla işte vurdum da şöyle yap. Ben bu işe gelmem. Ben de işte atıyorum 100G RSS var, 500G RSS var. Buna gerek yok. Ben de yani şöyle düşünün. 800T her birine RSS olsa ne işe yarar? 20K bonusla hiçbir şey yapamıyorum yani. Siz de yapamıyorsunuz, çoğu oyuncu. En azından oyunun %70'i %80'e gibi bir oran. Hiçbirimiz bir şey yapamıyoruz. Sadece girin, böyle vakit geçirin ben gibi. Günlük görevlerinizi yapın. İşlerinizi yapın. Ondan sonra çıkın. Çok da oyunu ciddiye almamak lazım. Her zaman söylediğim gibi, e, kendim adıma konuşuyorum. Siz de bu felsefeyi belirleyin kendiniz. Yani bunu örnek alın. Bu oyunu günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için oynuyoruz. Bunu kafanıza yazın. Günlük hayatta işte işten geliyoruz. Bütün günün stresini atmak için bu oyuna giriyoruz. Bu oyun sadece bizim için stres atma amacı. Yok, burada sinirlenmeye, kızmaya, bağırmaya, çağırmaya, ona buna küfür etmeye hiç gerek yok. Bunlar hiç hoş davranışlar değil. İnsanlar sizin hakkınızda da kötü düşünür. Çok da fazla uzatmayayım. Zaten 20 dakika olmuş video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı bir bilgi olmuştur. Bu konuyu açmak istedim. Tekrardan dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, esenle kalın.